Amerika'da apartman sistemini size tanıtmak istedik. Amerika'da apartmanlar genellikle, yani bizim oturduğumuz bölgede 2 katlı oluyor. Bu gördüğünüz apartmanlar 1965 yılında inşa edilmiş. Yani 60 yıllık apartmanlar. 2 katlılar. Giriş kapıları bunun aynı. Girdiğiniz zaman 2 kapı daha açılıyor. Bir tanesi alt kattaki dairenin, bir tanesi üst kattaki dairenin oluyor. Biraz şöyle etrafı gösterelim. Burada oturan sakinler isterlerse eğer masa sandalye atabiliyorlar. Çay kahve içebiliyorlar, yemeklerini yiyebiliyorlar. Başkasını rahatsız etmeden mangal yapabiliyorsunuz. Başkasını rahatsız etmeden yine alkol kullanabiliyorsunuz. Partiler yapabiliyorsunuz, doğum günlerinizi kutlayabiliyorsunuz. Geç saatlerde olmamak şartıyla, başkasını rahatsız etmemek şartıyla her şey serbest. Burası çok büyük bir site. İçinde 422 tane daire var. Daireler 1+1, 2+1 olarak sadece sunulmuş. 3+1'ler yok. Buranın sisteminin altyapısı elektrik neyi oluyor? Bilmem ne var. Anladın mı? İşte tesisat. Hı. Tesisat. 65 yılında yapıldığı için de tesisat sistemi o dönemlerde işte çamaşır makinesidir, elektronik teknoloji bu kadar ileri olmadığı için çamaşır makinesine uygun yapılmamış. Çamaşır makinesi bu apartmanlarda yok. Bazı apartmanlarda var. Sebebi de çok eski zamanda yapıldıysa, eğer 60 yıl önceden bahsediyoruz. O dönem teknoloji çok gelişmemiş olduğu için evlere koymamışlar, ama daha sonrasında yapılan dönemlerde ya da tesisatının müsait olduğu dairelerde bu apartmanlarda çamaşır makinesi var. Bu bahsettiğimiz apartmanlardaysa genel olarak Amerika kültürünün olduğu laundry'ler var. Onlar da herkesin ortak kullandığı, içinde 5, 6, 10, 15 büyüklüğüne göre değişen makineler var. Yaşayan insanlar orada çamaşırlarını yıkıyorlar. Aynı şekilde kurutma makinesi de var. Her binanın olmasa da 2-3 binanın ortak olarak kullanabileceği çamaşır alanları var. Bu gördüğünüz pencereler apartmanların yan duvarına bakıyoruz şu anda. Pencereler odaların pencereleri. Buralardan çamaşır yıkadıkları zaman havalandırmalardan deterjan kokusu yayılıyor ve çamaşırhaneye yakın oturan insanlar sürekli o deterjan kokusunu alıyor. Ben çok seviyorum, rahatsız olmuyorum. İsterseniz bir aşağı bakalım. Şu an burası o kadar çok deterjan kokuyor ki birisi de çamaşırlarını yıkıyor. Bundan yaklaşık 3 sene önce burada farklı makineler vardı. Aslında hemen hemen aynıydı. Ödeme şeklini değiştirdiler. Çamaşırlarınızı bu makinede yıkıyorsunuz. Evlerinize aldığınız makineler bizim günümüzde Türkiye'de kullandığımız makineler gibi oluyor, ama çamaşırhane, yani dışarıda yıkayacağınız çamaşırhanelerde ve apartmanlardaki çamaşırhanelerde bu merdane dediğimiz makineler var. Çok güzel yıkıyor mu tartışılır. Biz beğenmiyoruz. Çamaşırlarınızı buraya atıyorsunuz. Daha sonra hangi derecede yıkamak istediğinize karar veriyorsunuz. Ödemenizi kartla yapıyorsunuz. Şu karşıda gördüğünüz cihazdan kartınıza para dolduruyorsunuz. Atıyorum $20 attınız buraya. Daha sonra çamaşırınızı attınız. Çamaşırınızı attıktan sonra kartınızı buraya koyuyorsunuz. Seçtiğiniz yıkama programına göre de ücret ödüyorsunuz. Sıcaklığını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yaklaşık 40 dakikada, 47 dakikada yıkıyor ve kurutmaya geçiyorsunuz. Kurutmalar da bu tarafta. Kurutmalar bu şekilde. Çamaşırınızı atıyorsunuz. Aynı şekilde hangi sıcaklıkta yıkamak istediğinize karar veriyorsunuz. Ona göre kartınızla ödemenizi yapıyorsunuz. Ve çamaşırınız bittikten sonra buradan gelip alabiliyorsunuz. Masalar var. İsterseniz elinize toz taşımak istemiyorsanız
Burada deterjanlarınızı, işte sepetlerinizi bırakabilirsiniz. İsterseniz oturup bekleyebilirsiniz. Ama biz burada yıkamıyoruz, ben ve ailem. Çünkü insanlar ayakkabısını atıyorlar kıyafetleriyle birlikte. Kişisel bütün her şeylerini atıyorlar açıkçası. Onları yıkandığı bir makinede biz de yıkamak istemiyoruz. Yukarıda posta kutuları var. Posta kutularına bakalım isterseniz. Daha sonra otopark bölümüne geçelim. Çamaşırhaneden çıktık. Şimdi posta kutularına gidiyoruz. Burası çok büyük bir site olduğu için bazı posta kutuları burada. Herkesin evine yakın olan posta kutuları orada oluyor. Dairelerin numaraları yazıyor. Herkeste birer tane anahtar oluyor. Şöyle bir anahtar. Aynı zamanda bu anahtardan bir tane de post ofiste çalışan kişi de oluyor. Yani günlük olarak sizin evraklarınızı getiren, maillerinizi getiren kişi de oluyor. Onlar şuradan açtığı zaman bu kutu komple açılıyor. Ama bizde bir tane var. Bir daire anahtarı var. Bu değil. Bu. Böyle açıyoruz. Bugünküleri almıştık biz. İçinden maillerimizi alıyoruz büyük olarak. Daha sonrasında tekrar kilitliyoruz. Burada maillere çok önem veriliyor. Herkesin kişisel özel alanı, özel bilgileri diye veriliyor. Varsayalım ki sizin posta kutunuza başka birinin, sizin adınıza olmayan başka birinin mailini verdiler. Onu geri buraya bırakabilirsiniz. Bıraktıktan sonra eğer alınmazsa post ofise gidip bu benim mailbox'ımdaydı ama bana ait değil deyip geri vermeniz gerekiyor. Yani bu herkesin yapması gereken bir şey. Otopark sistemi. Buradaki çoğu apartmanlarda kapalı otopark yok. Aslında bu çok büyük bir problem. Çünkü kapalı otopark çok önemli her konu bakımından. Burada sadece açık var. Oturduğunuz apartmanın ofisine arabanızın plakasını bildirmeniz gerekiyor. Daha önceleri böyle bir sıkıntımız yoktu. Çünkü çok rahat evimize yakın olan otoparka park edebiliyorduk. Ama son dönemlerde sıkışıklıklar yaşandığı için, yer bulamadığımız için, dışarıdan başka insanlar da park ettiği için böyle bir kural getirdiler. Daire başına 2 araba plakasını bildiriyorsunuz ve onun dışındaki araçlara izin verilmiyor. Otoparklar bu şekilde. Dışarıdan hiçbir araba gelip park edemiyor. Yani misafiriniz var atıyorum. Misafiriniz gelip tabii ki park edebilir. Ama onun dışında atıyorum ileride oturan, 15 dakika uzakta oturan ya da birkaç gün arabamı buraya bırakayım diyen kişilerin arabası kabul edilmiyor. Burası engelli bölümü. Engelli vatandaşların park etmesi için bu ülkede çok önemli olan ve bizim ülkemizde hiçbir zaman önemsenmeyen bir yer. Maalesef. Bizim oturduğumuz yerden burası gözüküyor pencereden ve biri park etti. Engellilerin plakalarında da aynen gördüğünüz şu işaret oluyor zaten. Onun dışında birisi gelip park ettiğinde çok uzun sürmeden polisler geliyor, arabayı çekiyorlar, götürüyorlar. Bunlar tabii ki şey değil, tam olarak Türkiye'de nasıl onu da bilmiyorum ama atıyorum bir kere geldin, park ettin sen buraya, çekildi götürdü, atıyorum $200 cezanı ödedin, 2 ay sonra başka bir yere park ettin, tekrar araban çekildi, cezanı ödedin, arabanı aldın gibi değil. Puan sistemiyle bunların gerçekten sonu hapis cezasına kadar gidebiliyor, ehliyetinizin elinden almasına kadar gidebiliyor. Çok önemli şeyler. Zaten insanlar da bunlara o kadar alışık ki yani buraya park edilmiyorsa edilmiyordur gibi bakıyorlar. O yüzden bu ülkenin en sevdiğimiz yanlarından biri de bu. Kurallara değer veriliyor. Evet. Bu da bir diğer apartmanların posta kutuları. Her yerde ara ara var bunlardan. Bu apartmanlarda köpeğe izin verilmiyor. Yalnızca kediye izin veriliyor. Böyle her yerde sincapları falan görebiliyorsunuz işte. Annem hatta çikolatalı ekmek veriyordu bunlara. Dedik anne yapma günah, yazık.
From my hands. Oh yeah? Oh yeah. Can I record you? They won't do it now. Oh, thank you. Here, I'll show you. Oh my gosh, so cute. Oh. Ben size burayı göstermek istiyorum. Kardeşimin Fenerbahçe Kartal. Yatak odaları. 2 yatak odalı demiştim. Burası bir yatak odası. Diğeri burası. Banyo burası. Eğer evde bir şey arızalanırsa, herhangi bir şey, lamba çalışmıyor olabilir, elektrikle alakalı bir sıkıntı olabilir, su tesisatıyla alakalı bir sıkıntı olabilir, bir yer kırılmış olabilir, kapı kırılmış olabilir. Her ne sorun varsa bağlı bulunduğunuz ofise gidip onlara bildiriyorsunuz ve onlar bir planlamayı alıyorlar sizi. Oradan gelip sorununuz neyse gideriyorlar. Bunlar dolaplar. Buraya genelde böyle havlularımız, deterjanlarımız, fazla işte tuvalet kağıtlarımızı onları koyuyoruz. Her odanın içinde de yine böyle dolap, kapı, oda gibi açılan yerler var. Oralara da kıyafetlerinizi koyuyorsunuz. Oturma odası bu şekilde. Gayet geniş, yani evet küçük ama rahat yaşayabileceğiniz bir alan. Yemek bölümü var böyle ayrılmış. Bundan önceki yer 1+1'di. Hemen hemen evlerin hepsi bu şekilde. Sadece bazen işte mutfak daha küçük, banyo daha büyük tarzında oluyor ama her alanda böyle yemek için ayrılmış bir bölüm var. O evimizde de burada mutfakla arasında bir pencere vardı, açık bir duvar vardı. Yani bu duvar değil de açıktı. Orası daha güzel gözüküyor bence. Mutfakta burası. Mutfaklar genel olarak aslında burada atıyorum 10 sene oturdunuz, 10 sene boyunca çıkmadınız, eve herhangi bir yenileme yapmıyorlar. Sadece bir şey arızalandıysa eğer o arızayı gidermeye çalışıyorlar. Onun dışında biz bir sene önce taşındık buraya ve işte mutfak dolapları falan kahverengiydi, eski şeyler vardı, bulaşık makinesi yoktu. Sonradan eklediler buraya. Komple yenilediler her şeyi. Çünkü birisi çıkıyor ve başka biri geliyor. Atıyorum biz 1 senedir burada oturuyoruz. Başka biri 20 senedir oturuyor ama elinde bulaşık makinesi yoksa ona yeniden gelip bir bulaşık makinesi takmıyorlar. Çünkü tesisatı ayarlamaları gerekiyor. Her şeyi yenilemeleri gerekiyor. Bunun için evden çıkmış olmanız lazım. Yani evden çıkacaksınız, o ev tekrardan yenilenecek, siz ofise başvuru yapacaksınız. Şu tarihte 2 odalı ya da 1 odalı bir daire tutmak istiyorum diyeceksiniz. Onlar da sizi sıraya sokacaklar, öyle girebiliyorsunuz. Bu evlerde beyaz eşyalar içinde geliyor. Yani bulaşık makinesi, buzdolabı, fırın Türkiye'de de geliyor zaten. Bunlar kiraladığınız evlerde halihazırda bulunuyor. Yani taşınırken Amerika'nın kültüründe insanlar çok fazla taşındıkları için bu beyaz eşyaların, büyük eşyaların özellikle kendilerine yük olmasını istememişler ve böyle bir gelenek olmuş. Kiralayacağınız evde beyaz eşyalarınız oluyor. Bu apartmanlarda dediğim gibi çamaşır makinesi ve kurutma makinesi yok. O yüzden kiraladığınız zaman içinde gelmiyor ya da evde bulundurmak, kendiniz alıp ben kendim evde bir çamaşır makinesi kullanmak istiyorum derseniz eğer bu da yasal değil. Cezası var. Kiraları ortalama dediğim gibi 422 tane daire var burada. Herkes aynı kirayı vermiyor. Şu anda bu sene şu dönemde girmek isteyenlere ortalama verilen bir fiyat var.
Yanlış değilsem 1.800 ile 2.5 arası değişiyor. Daha eski oturuyorsan kiran daha düşük oluyor ve sanıyorum bugüne kadar maksimum %8 zam yapıldı. Her sene de baştan verdiğin depozitonun farkını ödüyorsun ve kira bedeline yansıyan %5'lik mi, 7'lik mi, 8'lik mi ofisin karar verdiği bir artışla kira farkını ödeyerek yeniden leasini yani kontratını yenileyebiliyorsun. Evlerde kiraya dahil olarak su ve ısınmaya hiçbir şey ödemiyorsun ve evler çok sıcak. Şu an ben ter içinde kaldım, üstümü çıkaracağım. Isınmayla alakalı hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Isınma da kiraya dahil, su da kiraya dahil. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Yo, çok iyiydi. Bravo. Teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.